Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu supla modelini yapacağız. En son runner'ını paylaşmıştım. Ona takım olan supla modelini bugün sizlerle paylaşıyorum. Yapılışı çok kolay. 2 saatte rahatlıkla bitirebileceğiniz bir supla. Ben bunu kendi tabağımın ölçüsüne göre yaptım. Siz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Suplam 34'e 34 santim yaptım. Bu ölçülerdeki suplaya yaklaşık 95 metre ip gitti. Ben masa ve tabağımın ölçüsüne göre bu ölçülerde yaptım. Siz dilerseniz bu suplaları daha da büyütebilirsiniz. Eğer videoyu atlamadan izlerseniz tarif aşamasında nasıl büyütebileceğinizi orada anlattım. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak video paylaştığımda anında bildirim alabilirsiniz. Bu modelde elinizde olan istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Ben 2 farklı ip kullandım. Birisinde 2 mm makrome, bir de %100 koton ip kullandım. İkisini de kullanabilirsiniz. Polyester makrome ipleri de kullanabilirsiniz. Hangi iple çalışmayı seviyorsanız, elinizde hangi ip varsa o ipi tercih edebilirsiniz. Benim elimde bu 2 ip vardı. Bunları kullandım. Normalde bu şekilde duruyor. Tabağa da yerleştirince etrafında bu kadar boşluk kalıyor. Dediğim gibi siz de istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ben yuvarlak tabak kullandım. Siz bunu kare tabak kullanmak istiyorsanız karede kullanabilirsiniz. Tabağımın çapı da 27 santim. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde daha çok kişilere ulaşmış oluruz. Videonun keşfete düşmesi için de sizlerin bir beğen ve yorum yapması çok önemli. Siz videoma destek için bir beğen ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelin tarifine geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Tığımı ipin altından beri geçirip ipimi alıyorum. Bir tur döndürdükten sonra zincir atıyorum. Bu şekilde ben kendi sihirli halkamı bu şekilde oluşturuyorum. İlk trabzan için 3 zincir çekeceğim. Bu ilk zincirin 1, 2, 3 toplamda 3 zincir. 3 tane daha trabzan yapacağım. Bununla birlikte 4 olacak. Bu 1, bu 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4. trabzanı da yapıyorum. Şimdi tekrar burada yaptığımız gibi 3 zincir yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane dörtlü trabzan olacak. Köşede 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar köşede 3 zincir. Son dörtlüyü yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi halkamı iyice sıktırıyorum. Bu ortası kapanana kadar. Tekrar son 3 zinciri yapıyorum. Köşeyi bitiriyorum. 3 zincir. Bu ilk başta yaptığımız 3 zincirin 3. zincirine batarak ipi alıyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Sıramız bitmiş oluyor. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. 5 zincir, 3 4 ve 5. Burada trabzanların yanında boşlukta zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Bakın hemen trabzanın yanında boşlukta 5 zincir, aynı boşluk içerisinde bu diğer kenarın trabzanın kenarında bir sık iğne, 5 zincir, trabzanların yanında boşlukta
bir sık iğne, 5 zincir, trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, trabzanların yanında bir sık iğne, 5 zincir, trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Şimdi bu köşede de aynı diğer köşelerde yaptığımız gibi 5 zincir olması gerekiyor ama yeni sırada da tam bunun ortasından başlamam gerekiyor. O yüzden şimdi 2 zincir yapıyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. Bakın bu başlangıç noktasına batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte yapıyorum. Normal trabzan gibi 2 seferde çekmiyorum. Bu şekilde hem sıramı bitirmiş oluyorum hem de yeni sıraya ortadan başlamış oluyorum. Bu modelde hep böyle bir sırada trabzan olacak, bir sıra zincir olacak. Şimdi bu trabzanlı kısma başlıyoruz. Köşede de bu trabzanlardan yapacağız. 3 zincir çekiyorum ilk trabzan yerine. Şimdi bu çakma trabzanı yaptığımız yere, bu yani köşenin yarısı oluyor. Yarısına 4 trabzan yapıyoruz toplamda. Bu 1, 2, 3 ve 4. Köşelerde 2 tane yapacağız. Bu işin başlangıçta yarısını yaptık. 3 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız zincirin direkt boşluğa da batabilirsiniz bu şekilde. Dilerseniz 3. zincirin içinde de bu şekilde bir sık iğne de yapabilirsiniz. Ben direkt boşlukta yapacağım. 3 zincir. Bakın köşeye geldim. İlk yarısını yapıyorum. 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Buralarda yaptığımız gibi arada 3 zincir yapıyoruz. Şimdi diğer yarısını yapmaya başlıyorum. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi 4 trabzan yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde. 1 2 3 ve 4. Bu modelde köşeleri hep bu şekilde yapacağız. Köşeler aynı. Şimdi burada yaptığımız gibi 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi köşeye geliyoruz. Köşe işlemini yapıyoruz. 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 3 zinciri yaparak boşluğa batıyoruz. Aynı buralarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Son köşeyi birlikte yap. Son köşeye kadar yaptım. Şimdi köşenin diğer yarısını yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi sıramızı birleştiriyoruz. 3 zincir. Bu sırada ortadan başlamama gerek yok. Direkt burada birleştirebilirim. 3 zincir. Bu ilk yaptığımız zincirin 3. zincirine batarak sıramı orada birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya aynı buradaki gibi başlıyoruz. 5 zincir. Bakın hemen trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bakın buradaki gibi bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir.
köşede trabzanların yanında bir sık iğne, 5 zincir, aynı boşluk içerisinde trabzanların yanında bir sık iğne. Burası köşe olduğu için bu şekilde yapıyoruz. 5 zincir, trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Bu sırada da hep zincir yapacağız. Zincir yaparak bu trabzanın yanına kadar, köşede trabzanın yanına kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Son birleştirme aşamasına geldim. Aynı burada yaptığımız gibi hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. 2 zincir, tığımı doluyorum. Bu başlangıç noktasına batarak üçünü birlikte yaparak bu şekilde çakma trabzan yapıyorum. Hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Aynı burada yaptığımız gibi köşenin yarısını yapacağız. 3 zincir. İlk zinciri bu birleşim aşamasında çektiğim için çekmiyorum. Toplamda 3 oluyor. Bu ilk trabzanım sayılıyor. 3 trabzan daha yaparak toplamda 4 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu başta çektiğimiz zincirle toplamda 4 oluyor. Şimdi buradaki işlemi buraya yapıyoruz. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi burada trabzanı yapmaya başlıyoruz. Diğer sıralarda bu boşluk olmadığı için direkt bu zincirli kısmı yapmıştık. Şimdi artık modelimiz büyüdüğü için burada da trabzanı yapmaya başlıyoruz. Bir boşluk yaptıktan sonra şimdi trabzanlı kısmı yapıyoruz. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. 4 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir yapıyoruz. Bu ara boşluğu yapmak için. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Bir tarafta 4 trabzan, 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 3 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu kenarda yaptığımız işlemin aynısını diğer kenarlarda yaparak bu köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. 3 zincir çektim. Bu başlangıçta yaptığım boşluğa gelerek köşenin diğer tarafını tamamlıyorum. 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Bu ilk çektiğim 3 zincirin 3. zincirinden sıramı birleştiriyorum bu şekilde iz sürümü yaparak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz ve yeni sıraya başlıyorum. Şimdi burada zincirli kısmı yapıyoruz. Trabzanlı sıra bitti. 5 zincir, 1 2 3 4 5. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde boşluğumuzu oluşturuyoruz. 5 zincir. Boşlukta trabzanların yanında bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Köşede trabzanların yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir.
Bu aynı boşlukta bu köşede trabzanların yanında bir sık iğne. Bu sırada da hep 5 zincir ve sık iğne yapıyoruz. Diğer kenarları da bu yaptığımız kenar gibi yaparak sıra sonuna kadar, bu köşeye kadar yapalım. Aynı bu sırayı tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar, köşeye kadar geldim. Aynı burada yaptığımız gibi hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. 2 zincir, tığıma doluyorum. Bakın bu başlangıç noktasında battığım yere batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte bir zincir çekerek sıramı bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya aynı bu trabzanlı sırayı yaparak başlıyoruz. Artık hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Bir trabzanlı sıra, bir zincirli sıra. 3 zincir, bu birleştirirken çektiğim zincirle birlikte sayıyorum. 3 zincir ve boşlukta bu köşenin tek tarafını yapıyoruz. Bu birinci trabzan olarak sayıyorum. 1, 3 trabzan daha yaparak toplamda 4 trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bu zincirli kısmı yapıyoruz. 1, 2, 3 boşlukta bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşlukta trabzan yapıyoruz. Bakın bu trabzanlar hep aynı yere denk gelmiyor. Bir sırada burada, ikinci sırada direkt ortaya denk geliyor. Şimdi bunun kenarlarına denk geliyor trabzanlı kısımlar. Boşluğa gelerek bir trabzan yapıyorum. Aynı boşlukta 3 trabzan daha yaparak toplamda 4 trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Arada 3 zincir. Bakın şimdi buradaki boşlukta bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşlukta 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi boşluğa gelerek bu zincirli kısmı yapıyoruz. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. Bir tarafta 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi köşedeki bu 3 zinciri yapıyorum. Ve diğer kenara doğru dönerek aynı boşluk içerisinde köşenin diğer tarafını yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha. 1 2 3 ve 4. 3 zincir yapıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu kenarda yaptığım gibi diğer kenarları da yaparak bu köşeye kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşenin diğer tarafını yapıyorum. Boşluğa gelerek 4 trabzan yapıyorum. Burası ilk başlangıçta başladığım yer. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Bu başlangıçta yaptığım 3 zincirin 3. zincirine batarak sıramı birleştiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu zincirli sıraya başlıyorum. 5 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanın yanında boşlukta bir sık iğne. Bakın köşeye kadar hep aynı işlemi tekrar ediyorum. 5 zincir. Boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne.
5 zincir, boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Tekrar aynı boşlukta trabzanın yanında 5 zincir çekerek orada sık iğne yapıyorum. Bakın trabzanın yanında 5 zincir, trabzanın yanında bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Aynı bu kenarda yaptığımız gibi. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 2 zincir, tığımı doluyorum. Başlangıç noktasına batarak çakma trabzanı yapıyorum. Üçünü birlikte bir zincir çekerek birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Sıralarda bir değişiklik yok. Şimdi bu trabzanlı sırayı başlayacağım. Bunu yapmak istediğim genişliğe kadar hep aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 zincir, boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 oluyor ilk zincirimle. 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Gördüğünüz gibi buradaki aynı işlemlere devam ediyoruz. Şimdi bunu tekrar aynı yeri göstermeme gerek yok. Bunu yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Suplamızı büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Tabağımızı koyunca bu kenar kısmı sadece oyası kalsın diyorsanız bu tabağın kenarına gelecek kadar büyütelim. Eğer bir sıra normal sıra sonra kenar oyası kalsın diyorsanız o büyüklüğe kadar büyütelim. Şimdi suplamızı yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Ben biraz suplamı büyüttüm. Şimdi tabağımı yerleştiriyorum. Şu anda tam tabağımın kenarında. Bu kenar sırasını yapabilmek için şu zincirli sırayı ekleyeceğim. Zincirli sırayı ekledikten sonra kenarı da yapınca benim için tam ideal bir ölçüye gelecek. Siz de bunu tabağınıza göre ya da göz zevkinize göre yapmak istediğiniz büyüklüğe kadar yapın. Ben bu köşeleri sayarsam ortayı saymadan 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. Siz bunu daha da büyütebilirsiniz. Normal sırada yaptığım gibi 3 zincir yapıp sıramı birleştiriyorum. Bir sıra daha bu normal zincirli sıradan yapıp ondan sonra kenar işlemini yapacağım. Bu kenar oyasından önceki zincirli sırayı yaparken eğer bu suplanızda çok marullaşma varsa bu yapacağımız zincirleri 4 zincir yapabilirsiniz. Eğer marullaşma yoksa 5 zincir yapabilirsiniz. Ama buralar çok marulluysa, çok gevşek duruyorsa toparlamak için bu aradaki zincirleri 4 zincir yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. 4 zincir, trabzanın yanındaki boşlukta bir sık iğne, 4 zincir, sıradaki boşlukta trabzanın yanında bir sık iğne. Bu şekilde hep 4 zincir yapıyorum. Bu şekilde kenarlarda 4 zincir yapıp sadece köşede 5 zincir yapabilirsiniz. Dediğim gibi toparlamak için 4 zincir, eğer normal duruyorsa 5 zincir yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Benimkinde hafif bir marullaşma vardı. O sırayı toparlamak için aralarda hep 4 zincir yaparak yapıyorum. Bunu başlangıç noktasına kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunu normal sıralarda bitirdiğimi gibi yapıyorum. 2 zincir, tığımı doluyorum. Başlangıç noktasına batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte bir zincir atarak birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlamak için aynı normal köşelerde yaptığım gibi yapıyorum. 3 zincir, başta bir tane çekmiştim, onunla birlikte 3. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. 3 trabzan daha yapıyorum ve toplamda zincirle birlikte 4 trabzan olmuş oluyor. 2 ve 3 başlangıçtakiyle 4 oluyor. Şimdi kenar oyası yaparken burada battığımız gibi 3 zincir çekerek batmıyoruz. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. 1. Bu şekilde boşlukta toplamda 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5
6 7 8. Toplamda 8 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma dolayarak sıradaki boşluğa trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırada bir boşluğa trabzan, bir boşluğa sadece bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu boşluğa da 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Kenar detayını da bu şekilde yapıyoruz. Bunu kenara kadar, bu köşeye kadar yapalım. Kenarı köşeye kadar yaptım. Köşede hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden buralarda yaptığımız gibi 4 bir tarafa, 4 diğer tarafa yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden köşedeki boşluğa gelerek 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan daha yapıyorum. 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Aynı bu kenarda yaptığımız gibi hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kenarları aynı şekilde, köşeleri aynı şekilde bu başlangıç noktasına kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Normal köşe işlemini yapıyorum. Normalde zincir çekerek başlıyorduk. Şimdi zincir çekmeden tığıma doluyorum. Direkt köşe boşluğuna gelerek 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Toplamda 4 trabzan yaptım. Birleştirme aşaması normal sıralardaki gibi. 3 zincir, bu ilk yaptığımızın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimizi arkada saklıyoruz. Bu sıradaki trabzanın içinden beri bu ipimi aşağıya çekeceğim. Ondan sonra bu arkada saklayabiliriz. Fazlalık ipi de kesiyorum. Bu şekilde supla yapılışı bitiyor. Tabağımı böyle yerleştiriyorum. Bakın kenarda kenar oyaları kalıyor. Şu anda ütülenmemiş hali. Bu ütülerken hafif de böyle gerdirerek ütüleyeceğim. O zaman biraz daha açılmış olacak. Bu şekilde tabağımı yerleştirince benim için ideal bir ölçü. Bunu siz isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ama ortada runner'la kullanınca, suplaları da koyunca üst üste biniyor. Benim masamın eni biraz da dar olduğu için suplalarımı çok geniş yapmamaya çalışıyorum. Eğer sizin yeriniz varsa masada daha da geniş yapabilirsiniz. Tabağınıza göre bu ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Suplalarımı ütüledim, masaya yerleştirdim. Bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapılışı çok kolay. Herkesin gün içinde rahatlıkla yapabileceği bir model. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.